Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine güzel böyle cıvıl cıvıl yazlık bir çantayla, yuvarlak bir çantayla geldim. Affedersiniz. Pinterest çantası arkadaşlar. Orada çok beğenmiştim görünce. Ve ben de yaz için özellikle şu an tatile gitmek planlarım var. Orada takmaya böyle cıvıl cıvıl bir çanta. Pinterest'teki çantanın aynısını yaptım arkadaşlar. Siz de elinizdeki böyle renkli artan ipleriniz varsa onları da değerlendirebileceğiniz bir çanta oldu. Çünkü çok az gidiyor şu renkli iplere, renkli kısımlarına. Şimdi çantamızın boyu şöyle bakalım, eni şuradan diğer motifinin kadar 40 santim, hatta 42 santim. Boyu da şöyle 38 santim civarında. Tabii ki bu tığa göre, ele göre değişecektir örgülerimiz. İplerimizi yine Hobimon'dan alabilirsiniz veya çevrenizdekiler ipçilerden. Evet, tığ olarak da 5 numara 3 milim kullandım. Yuvarlak kısmını. Bunu ördüm. 3,5'la motifleri örmüştüm ama siz tek tığ kullanın. Ben ilk yaptığım için örneği motifleri 3,5 ile örmüştüm. Yuvarlağı ördüğümde beğenmedim duruşunu. Daha sıkış olsun diye 3 milimle ördüm. Yani siz tek bir tığ kullanın ki böyle farklılık olmasın. Çok belli oluyor çünkü sıkıntılar çıkabiliyor. Bunlara dikkat edelim. Çantamızın sapını ben bir tanesini yaptım size göstermek için. İstediğiniz saplar kullanabilirsiniz. Deri sap olur, boncuk olur veya farklı örebilirsiniz. Çok modeller var. Ben birebir aynısını yaptım modeldeki. Bunu eğer ben bu sapı istiyorum diyorsanız part 2 gelsin deyin. Orada size anlatayım. Çünkü çok yorucu oluyor anlatmak arkadaşlar. Eski enerjim de yok. Çantamız bu şekilde, içine keçe yaptım. Kalın keçe. Şöyle cep de yaptım. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Desteklerinizi eksik etmeyin canlar. Hadi bakalım çantamıza başlıyoruz. Evet, çantamızın önce ana parçası olan yuvarlak kısmıyla başlıyoruz. 2 tane örüyoruz. Şimdi birinci hazırladım bu şekilde. Bunun da şöyle boyu 32 santim arkadaşlar. 32'ye şöyle kenara aldık. Sihirli halka ile başlıyoruz. Şöyle orta parmağıma 2 kere doladım. Tığımı içinden geçiriyorum. Evet. Şimdi bu sihirli halkanın içine 3 zincir çektim. Şimdi toplamda 14 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincir de sayıyoruz. Zincirde 1 2 oldu şimdi. Evet, 14 tane yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet, 14 ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sihirli halkamızdaki şu alttan gelen ipi, şu altta bakın, bunu çeviriyoruz, döndürüyoruz içinde. Dikkatlice kopmasın diye dikkatli yapalım. Daha sonra bu ipi çekiyorum. Dikkat edelim. Yavaş yavaş çekelim. Kopabilir.
Evet. Daha fazla şey yapmayacağım. Zorlamıyorum ben. Daha da kopabilir çünkü. Şimdi birinci sıramızı yaptık. Şöyle esnetelim. Hemen şuradaki çektiğimiz zincir 1 2 üçüncü zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırdım. Evet. Birinci sıramızı yaptık. Tekrar 3 zincir. 3. Tığım üstüne aldım. Şimdi her ilmeğe çift batıyoruz. Hemen birinciden başlıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan. Tekrar sıradakine 2 tane. Sıra sonuna kadar her ilmeğe çift batalım. Evet, her ilmeğe çift battım. En son şu zincirimizin şu dibine, şuraya da bir tane daha yaparak buraya da çift yapmış oluyoruz. O zincirde ilmek sayıyoruz çünkü. Onu da çift tamamladık. Şimdi yine 1 2 3. zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırdım. Ve her sırada ilmeklerimizi şöyle açalım, düzeltelim. Tekrar 3 zincir. Tığım üstüne aldım. Şimdi bir tane tek, bir çift. Biraz tabii kağıt sert olma zor oluyor. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar yine 14 tane çift yapıyoruz. Arttırmış oluyoruz. Böyle devam edelim. Bir tek, bir çift. Evet, sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Ve en son tek yaptım. Şimdi bu zincirin hemen şuradaki boşluğuna, dibine, şu boşluğa tekrar bir tane sık ikili trabzan. Burayı da çifte tamamlamış olduk. Tekrar zincirimin tepesine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Evet. Yine 14 tane arttırma yaptık. Şöyle örgümüzü hep her sefer şöyle düzeltelim. Bu arada ben demin ördüğümü söktüm. Bu yeniden başladım. Çünkü elimin ayarı değişmiş arkadaşlar. Şimdi bir tane ördünüz. İkinciyi de mutlaka ikisini aynı yapmaya çalışın. Demin yaptığım çok büyük oldu. Üzerine koyduğumda sıra sayısı bayağı değişti. Bunlara dikkat edelim. İkisinin sıkış yaptıysak boylarına göre ayarlayalım. Daha kısa çekmeye çalışalım. 4. sıradayız. 3 zincir çektik. Hemen sıradaki sıradaki ilk ilmeğimize battım. Sırada 2 tane tek, bir arttır yapalım. Hemen sıra sonuna kadar 2 tek, bir arttır, tekrar yapıyoruz. Tekrar 2 tane tek, bir arttır. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. 2 tekle bittim. Son arttırmamı da yine bu zincirin hemen şuradaki boşluğa yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan yaparak burayı da çift yapmış oluyoruz.
hemen zincirin tepesine battım. Bu şekilde bitiş olacak her sırada. Tekrar 3 zincir. Evet, şimdi bundan sonra anlatarak size devam edeceğim. Çünkü kağıt iple biraz yorucu oluyor. Gidişatımız bu şekilde arkadaşlar. Bunlar ütülenince düzelecekler. Şimdi bundan sonra 3 tek bir arttır. 1 2 1 tek 2 tek 3 tek. Burada 3 tek bir arttır. 3 tek bir arttır. Devam edeceğiz sıra sonuna kadar. Bir üst sırada 4 tek bir arttır. 4 tek bir arttır. Yine 14 tekrar. Bir sırada 5 tek bir arttır. 5 tek bir arttır. Devam edeceğiz. En son 6 tek bir arttır. 6 tek bir arttır. 14 tekrar yapıyoruz. Şimdi bundan sonra 7 8 diye devam etmeyeceğiz. Bundan sonraki 1 2 3 4 sırayı hep aynı. 6 tek bir arttır. 6 tek bir arttır yapacağız. Sıra sonumuzda mesela 3 kaldı. Onu 3 tane öreceğiz. Bakın şurada mesela arttırmışım. 2 4 5 6 bir sonuncu buraya yaptım. Bir dahakine buraya denk gelmiş. 2 4 6 böyle devam etmiş. Arkadaşlar. Yani şu bitişin illaki altı kalacak diye bir şey yok. Burada arttırmayı burada bitirmişim. 2 4 6 hiç arttırmamışım. Bu şekilde 7 kalmış yani. Bizim yapacağımız şu 4 sırayı 6 tek bir arttır, 6 tek bir arttır. Hep aynı. 6 tek bir arttır. Üst sıra 6 tek bir arttır. Şeklinde devam edeceğiz. Toplam 2 4 6 8 10 11 12 sıra. Toplam 12 sıra örüyoruz. Dediğimiz gibi burası 32 santim. Benimki ele göre değişir. Yani daha da büyük olabilir, küçük de olabilir. Sizin yapacağınız ikinci parçayı örerken dikkat edin. Eliniz büyük olmasın. Yoksa çantayı birleştirirken biri büyük, biri küçük olur. Sorun çıkar. Evet, ben şimdi örmeme devam ediyorum. 1 2 3 4 sıra ördüm. 2 tek bir arttır yaptım. Şimdi 3 tek bir arttır, 3 tek bir arttır yapacağım. Daha sonra 4 tek, 5 tek, 6 tek yapacağım. 4 sırayı hep 6 tek bir arttırla devam edeceğim. Evet, sıra çantamızın orta kısmındaki motifini yapmaya geldi. Şimdi sarı ipimi aldım. Orta parmağıma 2 kere doladım. Tığımı içinden geçiriyorum. Bir zincir yaptık, sabitledik. Şimdi bu halkanın içine 1 2 3 zincir çektim ve toplam 16 tane ikili trabzan yapacağız. Zincir de sayıyoruz 1 diye. Şu an 2 oldu. 2 3 4. Şimdi ben örüp geliyorum arkadaşlar. Siz de burada duraklatabilirsiniz videoyu. Evet, 16 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi şu alttan gelen, bakın bu alttan gelen ip, bunu çekeceğiz. Şöyle döndürüyoruz içinde. İp kopabilir, o yüzden yavaş yavaş yapalım. Önce onu bir döndürelim. Daha sonra diğer ipi çekelim. Ben çok kapatamadım kopar diye.
Olmazsa bir zincir içerisinde de yapabilirsiniz. Biraz zor oluyor çünkü kağıttan korkuyor insan koparsa diye. Evet, kapatabildiğim kadar kapattım. Şimdi hani siz daha rahat yaparsanız biraz ekran karşısında biraz zor oluyor. Evet. Şimdi ipimi biraz koparacağım. Evet, ipimi biraz uzun kestim. Şimdi buradaki zincirin yanındaki ilmekten şuradan tığımı geçiriyorum. Bu ipi de arkadan geçiriyorum. Bu ipi bu tarafa aldım. Bu şekilde tekrar ilk ilmekten şuradan geçtim. Bu tarafa çekiyorum ipimi. Burayı birleştirmiş olduk. İpi tekrar ikinciden de geçiriyorum. Arkaya aldım. Burayı düzleştirdik. Şu araya da bunu tutturuyoruz. Bir zincir tutturduk. Evet, şimdi maviye geçeceğiz. Burada düz bir geçiş oldu. 16 tane ilmeğimiz olacak. Evet, ikinci sıraya geçiyoruz. İpimizi yine sabitledik. Tığımın üstüne aldım. Şimdi şuradaki bakın şöyle hemen şuradan başlıyorum. Batıp çıktım. Bir, iki defa da kapattım. Birinci trabzanımı yaptım. Bir zincir tığım üstüne aldım. Yine sıradaki ilmeğin içine bir, iki, bir zincir sıradaki ilmeğin içine iki defa da çıktım. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Bir zincir sıradakinin içine batıyoruz. Bir, iki. Böyle direklerimizi yapalım. Arada bir zincir olacak. Evet, toplam 16 tane direklerimizi yaptık. En son bir zincir çektim. İlk direğimin içine batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincirle ipimizi keselim. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. İplerimizi daha sonra saklarız. Şöyle esnetelim, açalım örgümüzü. Şimdi üçüncü sıraya geldik. Evet, kırmızı rengimi aldım. Üçüncü sıra için yine ipimi sabitliyorum. Bu biraz bordoya da benziyor. Tığım üstüne aldım. İpi sabitledim. Tığımın üstüne alıyorum. Tekrar sıradaki ilk boşluğuma batıp şöyle uzattım. Bir, bekletiyorum. Tekrar aynı boşluğa battım, çıktım, içinden geçirdim. 2, tekrar tığımın üstüne aldım, battım, çıktım, içinden geçirdim. 3. Şu an buradaki iple beraber 4 ilmek var. Hepsini bir içinden geçip bir zincir kapattık. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yani 2 zincir çekmiş olduk. Tığım üstüne aldım. Sıradaki boşluğa yine 4 defa, pardon 3 kere. Bu 1,
2, 3. 3 defa batıp çıktık. Şununla beraber 4 ilmek var. Hepsini bir kapattık. 1, 2 zincir. Tekrar sıradaki boşluğa aynısını yapıyoruz. Bu 1, 2, 3. Şimdi hepsini bir kapattık. 1, 2 zincir. Tekrar bu son göstereyim. Sıradaki boşluğumuza batıp çıktık. İçinden geçirdik. Bekliyoruz. Bu 1. İçinden geçirdim. 2. Bekliyoruz. Tekrar tığım üstüne aldım. Batıp çıktım. İçinden geçirdim. 3. 3 defa battık çıktık. Şimdi bu hepsinin içinden geçiyoruz. 1, 2 zincir. Evet. Fıstıklarımızı yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar hepsini boşluklarını fıstıkla dolduralım. Evet, toplam 16 tane fıstığımı yaptım. 2 zincir çekip yine ilk yaptığımızın içine batıyoruz. İlmek kaydıralım. 1 zincir ve 3. sıramızı bitirdik. Şöyle de açalım örgümüzü. İpler şöyle yerine otursun. Zaten ütüleyeceğiz de düzelecek bunlar. Şöyle düzeliyor tekrar. Şimdi 4. sırada lacivertle yapacağız. Evet, yine ipimizi sabitleyerek başladık. Tığım üstüne aldım. Şöyle sıkılayalım. Tığım üstüne aldım. Hemen sıradaki herhangi bir yerden başlayabiliriz. Şu boşluğa başlıyorum. Yine ikili trabzan 1 ve 2 içinden geçtim. Birinci ikili trabzanı yaptım. Tığım üstüne aldım. Tekrar ikili trabzan 4 defa yapalım. 4 tane ikili trabzan. 3 4. Hemen yanındakine geçiyoruz. Tığımızın üstüne aldık. Zincir çekmeden sıradaki boşluğa yine 4 defa dolduralım. 1 2 3 evet 4. Tekrar tığım üstüne alalım. Sıradaki boşluğumuza 4 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Her boşluğa 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincir çekmeden direkt hemen geçiş yapıyoruz. Evet, ben burayı bitirip geliyorum. Siz de videoyu duraklatıp örmeye devam edersiniz. Evet, bu şekilde. Evet, sıramın sonuna geldim ve ilk ilmeğimin tepesine batıp ilmek kaydır, bir zincir, sıkılaştıralım, ipimizi kesiyoruz. Evet, 4. sıramızı bitirdik. Şöyle de açıyoruz örgümüzü, düzeltelim. Şöyle. Evet, şimdi 5. sırada yine turkuaz rengi veya mavi diyelim. Bununla devam ediyoruz.
İpi sabitledik. Hemen her ilmeğe bir tane sık iğne yapacağız. Şöyle bir yerden başlıyorum. Eksiltme, artırma yapmadan her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Bu şekilde devam edelim. İplerde kalınlığı inceli çıkıyor maalesef. Lacivert sarı çok kalın, diğerleri daha ince. O yüzden biraz orantısızlık oluyor. Evet, 5. sıramızda bitirdik. Yine ilmek kaydırarak kapattım. 6. sıradayı pembeyle yapıyoruz. Yine ipi sabitliyoruz. Tığın üstüne aldım. Hemen şöyle şuradan bir yerden başlıyorum. Yine evet, 2 defa da çıkıyoruz. Şu 1 ve 2. İkili trabzan yaptık. Tığın üstüne aldım. Yine aynı boşluğa batıyorum. Tekrar 1 2. Bir boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptık. 3 zincir çekelim. 2 tane atlıyoruz. 1 2 ilmek atladık. Üçüncüye batalım. Yine 2 tane aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir, 2 atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan. Sıra sonuna kadar aynı tekrar yapalım. 3 zincir, 1 2 atlıyorum. Üçüncüye 2 tane ikili trabzan aynı boşluğun içine. Tekrar aynı yere batıyorum. Evet. Örneğimiz bu sırada bu şekilde. Sıra sonuna kadar aynısını devam edelim. Evet, sıramın sonuna geldim. İlk ilmeğime batıyorum. En son 3 zincir çektim. İlk ilmeğime batıp ilmek kaynır, bir zincir. Evet, kaç oldu? 1 2 3 4 5 6. 6. sırayı bitirdik. Şöyle düzeltiyoruz örgülerimizi. Şimdi en son sıramız sarıyla olacak. Ben sarımı aldım. Şöyle yine ipimi sabitledim. Şöyle bir başlayalım. Şu boşluğun içine şöyle tığın üstüne alıyorum. Boşluğuma battım. Üçünü bir kapattım. Burada tekli trabzan yaptım. Tığın üstüne aldım. Şimdi 4 tane ikili trabzan yapalım. 1 2 3 ve 4 tane ikili trabzan. Tekrar bir tane
Tığın üstüne aldım. Tekli trabzan batıyorum. Çıktım. Üçünü bir kapattım. Evet. Burayı yuvarlattık. Tığın üstüne aldım. Hemen sıradaki boşluğuma batıp çıktım. Hepsini bir kapattım. Tekli trabzan yaptık. Tekrar 4 tane ikili trabzan. 1 2 3 Evet, 4 tane ikili trabzan ve en son yine tekli trabzan. Evet. Yani bu sırada 6 tane ilmek var. Başta ve sonunda tekli trabzan, ortada 4 tane ikili trabzan. Tığın üstüne alıyorum. Hemen sıradaki boşluğa tekli trabzanla başlıyorum. Daha sonra 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar aynı tekrar yapalım. Bu son sıramız, zaten bitirdik. 3 4 ve tekli trabzan. Evet, oyamızı yapmış olduk. Bu şekilde ortaya çıktı oyamız. Evet. Sıra sonuna kadar aynısını tekrar yapalım. Evet, çantamızın ikinci yuvarlağını bitirdim arkadaşlar. Dediğim gibi birincide hepsi çift battık. Birincide 14 tane trabzan yaptık. İkincide hepsini çift battık. Üçüncüde bir tek bir çift, bir tek bir çift. Tekrar ikincide 2 tek bir çift. 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift ve 6 tek bir çift şeklinde arttırmalarımızı yaptık. Bu kaç şimdi? 2, 4, 6, 7, 8. 8. sıraya kadar bu şekilde devam ettik. Daha sonra 8, 9, 10, 11, 12. 4 sırayı da hep aynı yaptık. Yani 6 tek bir arttır, 6 tek bir arttır. Bitene kadar, sıra sonuna kadar. Üst sıraya çıktığımızda yine 6 tek bir arttır, 6 tek bir arttır. Bir üst sırada yine 6 tek bir arttır. Hep aynı ilerledik arkadaşlar. En son sıra yine 6 tek bir arttır tekrar yaparak bitirdik. Burada kaç gelirse en son onu düz örüyoruz. Şu an benim trabzanlarım 196 tane. Şimdi sizin de birincisini yaptık. Mesela 196 çıktı. Diğerini yaptık. Olabilir. Eksik çıkabilir. Bir iki tane. O zaman aralarda 5 tek bir arttır yapın. 5 tek bir arttır yapın ki bir fazladan arttırın. Yani ikisinin sayısı aynı olsun. Yani benimki 196, sizinki 194 çıktıysa öyle kalsın. Aynı olacak diye bir şey yok. Sadece iki çantanın sayısı aynı olsun. İki parçanın. Evet, şimdi bunu da tamamladık. Şimdi yan motifleri yapacağız. Bu şekilde hazırladım. Ben toplam 8 tane böyle motif yapacağız. Ve iğne ile şuradan birleştireceğiz. Şimdi ben 7 tane hazırladım. 8.'yi beraber yapacağız. Şöyle yapmıştım. Burada kaldı. Sonra hatırladım size göstereceğimi. Şimdi ben yeniden sıfırdan göstereceğim. Şöyle açık renk alalım. Daha iyi görelim diye. Hemen başlayalım. Bilmeyenler için. Bu örneği herkes biliyor tabi. Tabi bilmeyenlere göstermemiz gerekiyor. Hatırlatmak gerekiyor. Şöyle yapalım. Sihirli halka yapacağız. Orta parmağımıza ipimizi 2 kere dolayalım. Bakın. 1 2 doladım. Tığ alttan geçiriyorum.
Bir zincirle tutturdum. Şimdi çantayı 3 ile örmüştüm. Motifleri 3,5 ile ördüm. 3 ile devam edebilirsiniz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 3 tığım üstüne aldım ve sihirli halkanın içine ikili trabzan yaptım. Tekrar tığım üstüne aldım. Yine ikili trabzan. Şimdi bu zincirle beraber şu an 3 tane trabzanımız oldu. 2 zincir, yine 3 tane ikili trabzan yapalım. Tekrar 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Toplam 4 tane yaptık trabzanlarımızı. Evet, 4 tane kutucuk. 1 2 3 4. 2 zincir. Şimdi sihirli halkamızı kapatacağız. Şuradaki alttan gelen, bakın bu üstte bu ip, şu altta gelen, bunu şöyle aldım ve kağıt ip olduğu için dikkatlice çekiyoruz. Yavaş yavaş koparmadan, boşluk kapanabilecek şekilde, kapandığı kadar yapalım. Bazı kağıt ipler çok cansız oluyor, bazıları sert. Evet, şimdi bu ipi normal çekiyorum. Daha fazla şansımı yapmak istemiyorum. Kopabilir. Evet, bu kadar çektim. Korkuyorum kopar diye. Başıma çok geldi çünkü. Evet, şimdi burada 2 zincir yapmış kaldık. Ve bu 3 zincirin hemen üçüncünün içine batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincirle sıkıladım. Ve ipimi kesiyorum. Şurada keselim. Evet, birincimi yaptık. Hemen şöyle ipi de saklayalım. Arada yürüttüğünüz zaman bunlar buralardan çıkıyor. O da hoş olmuyor. O yüzden hemen saklarsak iyi olur. Yavru ağzımı aldım. Başka bir rengi hangi yapacaksanız. Çünkü renk renk yapıyoruz. Her motif farklı oluyor. Evet, ipimizi sabitliyoruz. Tığımın üstüne aldım. Ve herhangi bir boşluğa batıyorum. 2 defa da çıkıyorum. 1 ve ikili trabzan yaptık. Tekrar içine 2 tane daha yaptım. Bu şekilde kutumu hazırladım. Bir zincir, sıradaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan. Kağıt ip örerken herhangi bir işlem yapmıyorum bu arada. Yumuşatma gibi falan. Direkt örüyorum. 2 zincir. Örerken kendinizi biraz rahat bırakın, kasmadan. 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Pardon, bu aralarda bir zincir. Şu köşeleri yaparken 2 zincir. Evet, şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Köşelerin içine 2'şer tane şöyle köşe oluşturuyoruz. Arada bir zincir. Şurada olduğu gibi. Şimdi buradan devam edeceğim.
Evet, üçüncü sıramızda yine ipimizi sabitledik. Şöyle tığın üstüne aldım. Hemen sıradaki şu köşeden başlıyoruz. Köşenin yarısını yaparak başlıyoruz. Şöyle ikili trabzan yaptık. 3 tane yapalım. Önce hep köşeden başladık. Ortadan da başlayabilirsiniz. Sıkıntı değil. Bir zincir. Hemen boşluğun içine 3 tane yine ikili trabzan. Bir zincir. Köşeye geldim. Yine köşemizde aynısını yapalım. 3 tane ikili trabzan yapalım. İki zincir. Yine aynı boşluğa 3 tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Evet, böyle devam ediyoruz. Bir zincir, boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bir zincir, köşeye geldiğimizde yine köşenin içine böyle 2 tane yapacağız. Arada 2 zincir. Evet, sıramın sonuna geldim. En son 2 zincir çekip ilk başladığımızın içine batıyoruz. İlmek kaydır. Bir zincir sıkıladık ve kesiyoruz. Evet, dördüncü sıra yapacağız. Dördüncü sırada ipimizi kesmeyeceğiz. Dikme payı bırakacağız. Şunu da hemen bu tarafa alalım. İplerimizi bu tarafa. Saklıyoruz. Evet, dördüncü sıramızda yine aynı şekilde köşelere çift bat yaptık. 2 zincir, bir ve ilk yaptığımıza batıp ilmek kaydıralım. Bir zincir. Ve şöyle dikecek kadar uzun bırakıyoruz. İğnemizi takalım. Ucu küt iğnemi takacağım. Evet, iğnemi taktım. Şimdi şu sivriliği yok etmek için hemen yanındakinden alttan şöyle geçtim. Burayı şöyle düzleştirelim. Şimdi ipimi hemen şuradan, ortadaki zincir vardı. Hemen birinci zincirin içinden geçiriyorum. Pardon, ikincinin içinden. Şimdi böyle dikeceğimiz için şöyle alttan görünmüyor. Bu tarafa aldım. Şimdi şöyle motifimizin de ikisinin de arkadaki şu katlardan dikeceğiz. Şu tek katlardan. Hemen şu yine 1 2 idi. Şuradan başlıyorum. Buradan alırsanız burası bir sivrilik oluyor. O yüzden buraya önce batıyorum. Sonra ikinciye. Çünkü şuralarda öyle yaptım. Sivrilik oldu. Sökmedim de öyle kaldı. Ayarlayacağım sonra. Evet, şimdi böyle devam edeceğiz. Arkadaki kattan dikelim. Evet, ekranda biraz zor oluyor uzanmam.
Göremiyorum tam. Evet, şu şekilde hazırladım. Bakın ilmeğin arka katını aldım. Bunu da buradaki katından aldım. Şöyle karşılıklı dikiyoruz. Bunun karşısı hemen karşısına denk gelecek. Bunun karşısı burada. Şöyle alttan çift alırsak daha da iyi olur. Bu şekilde dikelim. Evet, motiflerimizi bitirdik arkadaşlar. Toplam 8 tane motif hazırlayacağız. Bu şekilde renk renk. Şimdi en son kendi rengiyle, çantanın kendi rengiyle bütün çevresini sık iğne ile dolanacağız. Şöyle bir yerden başlayacağım. Herhangi bir yerden sabitleyip şöyle başlayalım bir köşeden. Şöyle her ilmeğin içine bir tane sık iğne yapalım. Şöyle. Boşluğa bir tane. Evet arkadaşlar, bütün kenarlarımı ördüm ve şimdi ütüleyeceğiz. Tersten çeviriyoruz ve şöyle ütümüzle güzel ütüleyelim. Bu şeyler düzelmiş oluyor hem bu arada, kabarıklarla. Ütüyle dümdüz oluyor zaten. Şöyle güzel yapalım. Evet, şimdi çantamızın önce bu iki yuvarlak parçaya kalın keçe dikeceğiz. İsteyenler metreyle satılan kanvaslar var biliyorsunuz. Kanvas da yapabilirsiniz aynı şekilde. Kanvası yuvarlak kesip santim ver bakalım kaçmış. Evet, 30 santim şöyle kesmişim arkadaşlar. 30'a 30. Yani şöyle bir şey. Kağıt iple ördüğünüz yuvarlağı keçeyi üzerine koyun. Çizin arkadaşlar. Ve şöyle yarım santimden veya 1 santim kalacak şekilde keçemizi keselim. Buralar dikme payı olacak. Şöyle 1 santim diyelim biz buna. 1 santim açık kalacak şekilde böyle dikelim, keselim keçemizi. Daha sonra iki parçayı aynı yapıyoruz. Keçeyi önce orta kısmına yapıştıralım. Şöyle silikonla yapıştıracağız. Daha sonra ben bunu makineye çekeceğim şimdi. Bunları yapıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar motifimizi önce motifi yapıştıralım. Keçeyi dikmeden önce bunu yapıştıralım. Daha sonra dikelim. Çok az bazı yerlerden. Yani şunlar havada kalacak. Buralardan şöyle yapıştırmayalım. Yapışık olmasın. Şöyle havada kalsın. Şu kısımlardan dikilebilir. Yani şurası daha uygun. Şöyle içeriden dikilebilir. Önce bir yapıştıralım. Çünkü yapıştırıcı zamanla bırakabilir. Tam ortaya koydum. Başladığımız yeri aynı olsun diye. Böyle güzelce yapıştırıyorum bol bol. Daha sonra dikelim bunu.
Evet arkadaşlar, yapıştırmaya devam ediyorum. Şu kısımlardan bakın şöyle şöyle buralara sıkıyorum. Yapıştırıyorum. Şu an hiç dikmeye enerjim yok. O yüzden güzelce yapıştıracağım. Silikonu iyice ısıtırsanız 5 dakikadan fazla hani bekletip o zaman güzel yapıştırıyor. Bu da aklınızda bulunsun. İyice ısınmış oluyor yani. Evet, dikmeden önce arkadaşlar bir de şöyle bir parça kestim. Artan keçemden. Şöyle cep olsun diye. Bunu da hayalet iple yine dikeceğim. Yapıştırmadan önce de normalde dikebilirsiniz. Yapıştırmadan önce de yapabilirsiniz bunu. Şimdi ben yapıştırdım. Sonra karar verdim cep yapmaya. O yüzden de dikiş dikerken hayalet iple dikeceğim. O yüzden arkaya da geçmeyecek renk. Şimdi ben bunları dikip geliyorum arkadaşlar. Evet, köşeye geldik. Yine 2 tane köşemize. Bu arada tığımı değiştirdim. Çantayı yuvarlak kısmını 3 milimle örmüştüm. Motifleri 3,5 ile örmüştüm. Siz hep tek numara kullanın arkadaşlar. Ben çünkü önce motifleri ördüm. Daha sonra yuvarlak kısma geçtim. 3,5'la beğenmemiştim duruşunu. O yüzden tek numara tercih edin. Şimdi bu kısmı da o yüzden çantayla uyumlu olsun diye yine 3 milimle örüyorum. Şimdi yine her ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, boşluğa geldik, bir tane. Tekrar 3 taneye birer tane. Bütün 4 kenarımızı bu şekilde çantanın gövde rengiyle yapalım. Evet, şurada bir, buraya bir, hemen şuraya da bir. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Bütün 4 tarafına buraya kadar her ilmeğe birer tane yapalım. Evet arkadaşlar, artık çantamızı birleştirmeye sıra geldi. İki parçamızın şeylerini diktik. Çok toz topluyor bu da. Her şeyi topluyor keçe. Tekrar bunun üzerine arkadaşlar yeniden bir astar dikebilirsiniz. Bunun üzerine yani farklı. Ben böyle bıraktım. Şimdi parçamızı 4 tarafını örmüştük. Eklerken bu uçta olmamız gerekiyor. O yüzden burada ipim bitmişti. Buraya ilmek kaydırdım. Buraya geldim. Arkadaşlar şimdi çantamızı şöyle önce motifli parçayı ekleyeceğim. Daha sonra cepli tarafını ayarlayacağım. Önce şöyle şu başlangıcı da yana almak istiyorum. Neredeydi orası da? Evet, şu kısmı da şöyle biraz yana aldım. Şuradan askı yapacağım yeri diye düşünürsek şöyle hemen bir başlıyorum şuradan. Önce bakın tığa batıyorum. Bu parçama batıyorum. Daha sonra karşıki parçama üstten battım. Önce burayı bir yapalım. İlmek kaydırdım şöyle. Bu ipimiz arkadaşlar altta kalacak, içeride kalacak. Biz yukarıdan çalışacağız. Yani buraya hep ilmek kaydırarak birleştireceğiz. Şimdi yine bakın parçamı battım. Sonra yuvarlak parçamın
sıradaki ilmeğimi yukarıdan batıyorum. Bu alttaki ipi tığımın üstüne alıyorum. Bakın. Buradan çıkardım. Sonra motiften çıkardım. Çıkardığımı şimdi ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırdım. Tekrar motifli parçaya battım. Daha sonra yuvarlak parçamı yukarıdan üstten giriyorum. İpim altta, tığın üstüne aldım. Önce yuvarlaktan çıkarıyorum. Daha sonra motifliden çıkardım ve ilmek kaydırıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğe, sıradakine burası battım. Bu ip altta olacak. Yuvarlak parçama, sıradaki ilmeğe, şurası sıradakine yukarıdan girdim. Bu ipi tığın üstüne alıyorum. Önce yuvarlaktan, sonra motifliden çıktım ve ilmek kaydırdım. Bu şekilde ekliyoruz. Farklı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Dikebilirsiniz. Şu öndeki şu katlardan alarak şöyle her ilmeği bata bata dikebilirsiniz veya ters çevirip şu şekilde ekleyebilirsiniz. Birçok ekleme şekli var. Ben bunu beğendim. Bakalım. Şurada kat almış. Şunu sökeyim. Alttaki ip kat almış. Şöyleydi. Bir karşıya. Daha sonra el alışıyor. İlk başta zor gibi. Sonra alışıyor. Şöyle daha gösterelim. Sıradaki ilmeğe batıyoruz. Sonra yuvarlak motife yukarıdan battık. İpimizi altta sırayla çıkardım ve ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde. Sıradakine battık. Yuvarlak parçaya yukarıdan girdim. Alttaki ipimizi yukarı çıkardık. Sonra motif ve ilmek kaydırıyoruz. Evet. Bu şekilde eklemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, birinci yuvarlak parçamı birleştirdim ve buradan tekrar ilmek kaydırmaya devam ettim. Şimdi diğer parçamızı birleştireceğiz. Şu cep kısmını şöyle aşağıya gelecek şekilde ayarlıyoruz. Şöyle düz koydum. Arkadaşlar şöyle düz ve bu şu an nereye geliyorsa hemen karşısı, hemen şuradan şöyle katladığımda ayarlıyoruz. Şurada şu kısmı cebe dikkat ediyorum ya düz olması için. Evet, şimdi burayı ayarlayıp şimdi bu karşısı nereye geliyorsa şöyle buradan yine aynı şekilde ekleyeceğiz. Önce şuraya batıyorum. İp altta kalacaktı. Bunu da yukarıdan girdim. Tekrar yukarıya çıkarıyoruz. Evet. Bu parçayı da yine aynı şekilde
ekliyoruz. Önce motifliğe batıyoruz. Sonra yuvarlak parçaya yukarıdan girdik. Sonra alttaki ipimizi sırayla çıkarıp ilmek kaydırıyoruz. Evet, burayı da birleştirip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantamızın birleştirmesini de bitirdik. Şöyle arkasında önü aynı şekilde yaptık. Şimdi sıra geldi çantamızın askılarını yapmaya. Ben burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Siz çantanın sapını istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Deri sap takabilirsiniz. Veya birçok çanta. Evet, kusura bakmayın, kapıyı örttüm. Aşırı ses geliyor dışarıdan. Evet, çantamızın sapının bir sürü modeller var. Onlardan hangisini beğeniyorsanız yapabilirsiniz. Ben fotoğraftaki sapın aynısını yaptım. Zaten bunu çok beğendiğim için bu modeli yapmıştım. Eğer ben de aynı bu sapı istiyorum derseniz videonun altına yorumlar kısmına yazın. Ben de bu sapı istiyorum diye yapalım diye yazın arkadaşlar. Ona göre ikinci part 2'yi çekeceğim. Çünkü çok yoruluyorum. Zahmetli oluyor çekim sırasında. İzlenmeyince de insan üzülüyor tabi. Evet. Şimdi çantamızı bitirdik. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Malzemelerimiz yine Hobimon'dan alabilirsiniz. Veya çevrenizde nerede ip varsa. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Sevgiler. Hoşça kalın.